Merhaba arkadaşlar. Bebe Örgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel ajurlu kız bebek yeleğinin anlatımıyla geldim. Daha doğrusu hem kız hem erkek bebeklere uygun bir model. Sadece erkek bebekleri olarak düşünmeyin. Rengi mavi olursa zaten sarı erkek bebekler için de kullanılan bir renk. Mavi kullanabilirsiniz, gri kullanabilirsiniz. Herhangi bir erkek bebek rengi kullanabilirsiniz. Gerçekten hem kız hem erkek bebeklerimize uygun bir model oldu. Arka tarafımızda da bu şekilde modelimiz var. Bakmak isteyenler için bakın bu şekilde. Arka taraftan öreceğiz. Ön tarafına geçeceğiz ve ön tarafından önce bir tarafımızı sonra diğer tarafımızı örerek yeleğimizi tamamlamış olacağız. Yani sadece yan taraflarda dikişlerimiz var. Önden düğmesiz bir model, bu şekilde bağcıklar yaparak kullanacağız yeleğimizi. Gerçekten o yüzden de hem değişik hem güzel bir model oldu. 1,5 yumak ip harcadım arkadaşlar. Ben ip olarak Nakaolit Baby kullandım. Birazdan sizlere ipin renk kodunu vereceğim. Aynı renk yapmak isteyenler için. 4 şiş olarak 4 numara kullandım. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5 4,5 kullanabilirsiniz. Ama tabii ki 3,5 kullanırsanız yeleğimiz daha küçük olacaktır. Bunu göze alarak 3,5 numarayla yapın lütfen. Videoma geçmeden önce, anlatımıma geçmeden önce benim 100.000 abone plaketimden sonra yüklediğim ilk videom. İlk anlatımım. O yüzden sizlerden yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olursanız şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum sizlere. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Yeleğimiz 2 yaş için. Daha küçük yapmak isteyenler 3,5 numarayla yaparak daha küçük bir yelek elde edebilirler. Ama mesela uzun seviyorsunuzdur. 1 yaş bebeğinize uzun bir yelek seviyorsunuzdur. 1 yaş bebeğinize de aynı ölçüyle yaparak kullanabilirsiniz. Zaten bebeklerimiz hemen büyüdükleri için sıkıntı olmayacaktır. Eğer hazırsak yapımına geçelim. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğimizde ip olarak Nakaolit Baby marka ip kullanacağım. Çok güzel tatlı bir sarı. Aynı renk yapmak isteyenler için renk kodumuz 2857. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip bu ve anti peeling özellikli bir ip. Bebek örgülerinde çok fazla tercih edilen bir ip arkadaşlar. Ben de onunla yapmak istedim. Şiş olarak 4 numara kullanacağım. Ve 2 yaş için çalışıyoruz. Daha önce kanalımda paylaştığım Knit Pro'nun Mindful Collection adındaki serisinin şişiyle bunu deneyeceğim örmeyi. Şiş o kadar güzel ki yani bakın bu etrafında sarılı olduğu bu telin bile etrafında bu şiş dönüyor arkadaşlar. Ve burasını da kilitlediğimiz için bu kısım açılmıyor. Ben 4 numaralı şişe 60 santimlik misina takarak şu an bu örgümü öreceğim. 60 santim çünkü yeterli olacak. 60 santimlik bir şiş. Ve ben de o yüzden 60 santimlik misinayı takmayı tercih ettim. Bu şişimizde isterseniz bu misina kısmını 80 santimlik 100 santimlik olarak da tercih edebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şuradan çevirerek şişimizi buradan ayırmanız ve 80 veya 100 santimlik misinayı takarak o şekilde örmeniz. Bu şişlerin bu özelliğini gerçekten çok seviyorum. Yani 4 santimlik yani 4 numara 60 santimlik 80 santimlik 100 santimlik ayrı ayrı şiş almanıza gerek kalmıyor. 4 numara şişi aldıktan sonra misinasını hangi santimde kullanmak istiyorsanız daha çok kullandığınızı tercih ederek alarak değiştire değiştire kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği bu tarz şişlerin en iyi özelliklerinden biri. Evet arkadaşlar, şişimize 2 yaş için 61 tane ilmek attık. Arkadan öne doğru işleyeceğiz modelimizi. Yani tümden işleyeceğiz. Sadece kenarlarında dikiş olacak. 61 tane ilmeğimizi
Ben şu şekilde ilk ilmeği ters örgü olarak alıyorum. Daha sonra ipimin yönünü bu şekilde değiştireceğim. Bu şekilde önden düz, arkadan da düz olarak örerek haroşo elde edeceğim. Önden ters, arkadan ters olarak örerek de haroşo elde edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde örüyorum. Siz o şekilde alıştıysanız o şekilde de örebilirsiniz modelimi. Şimdi bu şekilde 14 diş haroşo olana kadar haroşolarla modelimizi başlıyoruz. Şu an arkasıyla başladık. 14 diş haroşomuzu bu şekilde örelim. Daha sonra bir model kurulumumuz var. Onu yapacağız beraber. 14 diş haroşomuzu yapalım. Modelin kurulumuyla devam edelim. Evet arkadaşlar, 14 diş haroşo boyunca ördüm. Şimdi model kurulumuna başlayacağız. Bir ajurlu kısmımız var. Onun kurulumunu sizlere göstereceğim. Şimdi yine ilk ilmeği ters örgü olarak alıyorum. Zaten bu ilmeğimiz dikişe gideceği için bunu modelden saymıyoruz. Onun yanında 2 ve 3 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu 3 ilmeğimiz dikişten modelden sayılmayacak. Bu 3 ilmeğimiz modelden sayılmıyor. Şimdi buradan itibaren, yani baştaki 3 ilmek ve sondaki 3 ilmek modelden sayılmayacak. Zaten bir tanesi dikişe gittiği için fazladan 2 tane model haricinde ilmek atmış oluyoruz. Şimdi buradan itibaren modele dahil olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane doluyorum. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Tekrar bir tane doluyorum ve 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmekten sonra tekrar bir tane doluyorum. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Tekrar doluyorum ve 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar bir doladım. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bir tane doladım ve 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir doladım. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Tekrar bir tane doladım ve 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir doladım. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Tekrar bir tane doladım ve 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Geri kalan 3 ilmeğimiz modele dahil değil. Bunları da düz olarak örüyorum ve ipimin yönünü değiştirerek son ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arka yüzüme geldiğimde tüm ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Bu şekilde ters örgü olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Arttırma ilmeklerim dahil, kestiğim ilmek dahil, hepsine sıra sonuna kadar arka yüzden bu model kurulumu boyunca ters olarak öreceğiz. Evet, arkadan tüm ilmekleri ters olarak örüp ön yüzüme geldim.
Şimdi baştaki 3 ilmeğimiz modelden sayılmayacak. 1, 2 ve 3. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradan itibaren gene 1 ve 2 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu ilmeğimi bir düzelteyim. Evet, düz olarak ördüm. Hemen bakın şu şekilde girerek V şeklinde olması için kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum ve 1, 2, 3 adet ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane doluyorum ve şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk kesimimizi sağa doğru yapıyoruz. Bir tane doluyoruz. 1, 2, 3 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde önce sağa doğru kesim yapıyorum. Arttırmamı yapıyorum daha sonra. 1, 2, 3 adet ilmeğimi düz örüyorum. Önce arttırmamı yapıyorum. Sonra 2 ilmeği şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Sıra sonuna kadar beraber yapalım. 1, 2, 3, 4 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Önce sağa doğru kesim yapıyorum. Daha sonra bir tane doluyorum. 1, 2, 3 adet ilmeğimi örüyorum. Bu sefer önce doluyorum. Daha sonra şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 adet ilmeğimi, 4 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum. 1, 2, 3 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane dolayıp şu 2 ilmeğime şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Ve 1, 2 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sondaki 3 ilmeğim modele dahil değil. Onları da 3 adet ilmeği de düz olarak örüp son ilmeğimi, yani 3. ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar arka yüzüme geçtiğimde yine tüm ilmekleri ters örgü olarak öreceğim ve ön yüzüme geçince modelimizdeki V modelini kurmaya devam edeceğiz. Evet, arkadan tüm ilmekleri ters olarak örerek geldim. Bakın V'miz hafiften oluşmaya başladı. Şimdi bu sıradan sonra daha kolay, daha belirgin olacak. Yine baştaki 3 ilmeği modelden saymayacak şekilde örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani toplamda 4 tane düz örmüş oldum. Hemen kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum ve 1, 2, 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği şu şekilde kesim yapıyorum. Tekrar 1, 2 adet ilmeğimi ördüm. Hemen şöyle kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum ve 1, 2, 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane dolayıp şu 2 ilmeği kesim yapıyorum. Şimdi tekrar 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3,
4 ve 5. Bir tane doluyorum. Şu 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane dolayıp şu 2 ilmeği beraber alarak kesim yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ve 2. Şu şekilde sağa doğru kesim yapıyorum. Bir daha alayım. Sağa doğru kesim yaptım. Bir tane doladım ve 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane dolayıp şu 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Sonda yine 4 ilmek düzüm kaldı. 1 2 3 ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şu şekilde bir görüntü oldu. Arka yüzümüze geçince yine tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzümüzde hiçbir model yok. Arka yüzümüzde tüm ilmekler her zaman ters örgü olarak örülecek. Tekrar ön yüzüme geldim. Bakın görüntü zaten kendini belirleştirmeye başladı. Yani aslında çok kolay bir model. 8 ilmekle başladığımız kısım gittikçe küçülüp bu kısım ilk 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptığımız kısım gittikçe büyüyor. Bu şekilde de V şeklini almış oluyoruz. 3 kere ajur çalışması yaptık. Şimdi dördüncüyü yapacağız. Dördüncüyü yapınca da sonuncuyu yapmış olacağız. Daha sonra tekrar başa döneceğiz. Şimdi sonuncuyu da beraber yapalım. 1, 2 ve 3 adet ilmeğimi örüyorum. Örer örmez hemen şu şekilde yine sağa doğru kesim yapıyorum ve hemen bir tane doluyorum. 7 ilmek düz örüyorum bu sefer. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek düzümü ördüm. Hemen doladım. Şu şekilde sola doğru kesim yaptım ve hemen hiçbir ilmeği örmeden tekrar sağa doğru kesim yapıyorum ve hemen bir tane doluyorum ve 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek düzden sonra hemen önce 7 ilmeğimi ördüm. Hemen bir tane doluyorum, doladım. Şu 2 ilmeği aynı anda alarak sola doğru kesim yaptım. Daha sonra şu şekilde girerek sağa doğru kesim yapıyorum ve bir tane doluyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane doluyorum. Şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Tekrar bu şekilde girerek kesim yapıyorum. Şunu bir daha alayım. Şöyle yaptım. Girdim, kesim yaptım. Bir tane doluyorum ve 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördükten sonra hemen bir tane doluyorum. Şu 2 ilmeği bu şekilde girerek kesim yapıyorum. Daha sonra şu tarafa doğru girerek bir kere daha alayım. Evet, bu tarafa girerek kesim yapıyorum. Hemen bir tane dolayıp 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen bir tane doluyorum ve şu şekilde kesim yapıp 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 ve son ilmeğimi de örmeden alarak tamamlıyorum. Ve evet, bakın ajur çalışmamız, dörtlü ajur çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi arkamızdaki tüm ilmekleri yine ters olarak örerek ön yüzümüze geçelim. Ön yüzümüze geçer geçmez ikinci
modele başlayacağız. İkinci modelde aynı şekilde sadece başa döneceğiz. Onun da nasıl başlayacağını göstereceğim. Toplamda 4 kere aynı işlemi yapacağız. Bir tanesini beraber zaten yaptık. Bir ajur çalışmasını. Toplamda 3 kere daha yapacağız. Yani 4 kere bu çalışmayı yapmış olacağız. Sıra sonuna kadar ters örgülerle gelelim. Ve bakın bu şekilde V modelini beraber yapmış olduk. Şimdi hemen ikinci V modeline başlayacağız. Onu da beraber başlangıcını yapalım. Gerisi zaten aynı şekilde yapılacak. Şimdi hemen yine ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. İlk 3 ilmeğim modelden sayılmadığı için onu düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ördükten sonra 4 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen bir tane doluyorum. Şu 3 ilmeği şu şekilde girerek kesim yapıyorum. Bir tane daha doluyorum ve 8 ilmek düz örüyorum. Başa döndük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar bir tane doluyorum. Şu 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Tekrar bir tane dolayarak 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar bir tane doladım. Şu 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bir tane doladım. 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane doladım. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Tekrar bir tane doladım ve 8 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane doladım. Şu 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bir tane doladım ve 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi modele dahil olarak düz ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de modele dahil olmadan düz örüyorum. Yani toplamda 7 ilmek örmüş oldum. Bakın tam ortadan tekrar V modelimizi kurmaya başlamış olduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Ortadaki şu 8 ilmeklik ördüğümüz kısım küçülürken 3 ilmekli kesim yaptığımız kısım genişleyerek bu şekilde V görüntüsünü alacak ve bu şekilde toplamda 4 kere aynı modeli yapacağız. Şimdi bir kere beraber yaptık. İkincisinin başlangıcını beraber yaptık. Şimdi toplamda 4 kere şu V modeli olacak şekilde yapacağız. Kafası karışan arkadaşlar lütfen şu başladığımız yerden itibaren tekrar izleyebilirler. Arka yüzden komple tüm ilmekler her zaman ters olarak örülecek. Ön yüzden ya gösterdiğim şekilde yapılarak bu V modeli oluşturulacak. Şimdi bir kere gösterdiğim için aynı modeli tekrar yapacağımızdan tekrar göstermiyorum. Lütfen kafası karışan arkadaşlar varsa şuradaki başladığımız yerden itibaren izleyerek aynı modeli 4 kere kuracaklar. Şimdi ben de 4 kere kurayım. Bir kere yaptık zaten. 3 kere daha yapacağım. Ondan sonra üst tarafa geçerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, arkamı koltuk altına kadar bu şekilde hazırladım. 4 adet ajurlu modelimi yaptım. 14 diş haroşoyla başlamıştık. 14 diş haroşoyla da tamamladım. Bu şekilde arkamızı tamamlamış olduk. Şimdi üst tarafa, üst bedene geçeceğiz. Hemen ajurlu kısım biter bitmez haroşoma başladım bu arada. Burada da çünkü haroşom biter bitmez ajurlu kısma başlamıştım. Burada da
Ajurlu kısım biter bitmez hemen haroşonun yapımına başladım. Evet, şimdi 61 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Şimdi modeli oturtabilmemiz için ya bir tane arttıracağız ya bir tane eksilteceğiz. Çünkü iki düz iki ters lastik yaptığımız için çift sayıya ihtiyacımız var. Ama bir tane arttırmayacağım, bir tane eksilteceğim. Neden derseniz, düzle başlayacağım, düzle bitirmem lazım. O yüzden bunu tutturabilmem için bir tane ilmeği eksiltmem gerekiyor. Yani 60 ilmeğe düşüreceğim yeleğimizin ilmek sayısını. Şimdi buradan itibaren şu kenardaki 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeği düz ördüm. 2 tane ters yapıyorum. 1, 2. Şimdi kesimimi düzü örerken yapıyorum. Bir kesim yapacaktım zaten. Bir kesim yaptım. Onu bir düz saydım. İkinci düzü örmüş oldum. Ve böylelikle bir düz bir ters lastik olarak devam ediyorum örmeye. Gereken 2 yaş uzunluğuna ulaşana kadar, yani bu da 32-33 santim civarında bir uzunluk, ona ulaşana kadar bu lastik kısmını devam ettireceğim. Koltuk altından falan bir eksiltmemiz yok. Lastik çalışması yaptığımız için zaten üst beden toparlayacak kendini ve böylelikle bir kesim yapmamıza gerek kalmayacak. Şimdi sıra sonuna kadar beraber yapalım. Sıra sonunu da göstermek istiyorum. Evet, sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz olarak geldim. Şimdi sıra sonundaki 2 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Burada sonuncusunu da düz olarak öreceğim. Arka yüzüme geçiyorum. Şimdi son ilmeği örmeden aldığım için artık bu ilmeği, yani örerek aldığım için bu ilmeği örmeden aldım ve 3 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz. Yani bu şekilde ön yüzden düz olarak ördüğünüz, arka yüzden ters, ön yüzden ters olarak ördüğünüz, arka yüzde düz olarak örüyorsunuz. Yani göründüğü gibi ters gördüklerinizi ters, düz gördüklerinizi düz olarak örerek bu şekilde bir müddet öreceğiz. Başta 3 düz, sonda 3 düz olarak devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Gereken uzunluğa gelince ben de sizlere santim vererek devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde biraz lastiğimi uzattım. İsterseniz bir santim alalım. Bakın, başlangıçtan bitişe kadar şu an 34 santim oldu. Lastik kısmımız 12 santim. Lastiğe kadar 22 santim, toplamda 34 santim uzunluğunda bir yelek oldu. Tam 2 yaş ölçüsü. Şimdi şurayı 12 santim boyunca ördük. Bir de isterseniz kaç sıra olduğunu da söyleyeyim. Elinde metre olmayan arkadaşlar için şu şekilde tersleri sayarak öreceğim. 1 2 3 sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 santim, ama 42 sıra örmüşüm arkadaşlar. Yani toplamda şu kısım 12 santim, aşağı tarafta 22 santim. Şimdi omuzları, ensemizi keseceğiz. Omuzlarımızın birini döneceğiz. Bunun için şimdi ilk ilmeği ben örmeden alıyorum. Çünkü sıra sonunda ördüm. 1, 2, 3. Lastik örmeye devam ediyorum. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 23 ilmeğimi ördüm. Düzle başlayıp düzle bitirmem gerekiyor. O yüzden 23 tane ilmeğimi şu şekilde omuz olarak aldım. Lastik olduğu için zaten toplayacak. O yüzden 23 ilmek yeterli olacaktır. Şimdi ortada yine lastik olarak örerek kesiyorum. 2 ilmek daha ördüm. Şu baştaki ilmeği içinden geçirdim. Bir ilmek de düz ördüm. Neyse onu örüyoruz arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters. İçinden geçirdim. Bir daha düz ördüm. İçinden geçirdim. Ters ördüm. İlmeğin içinden geçirdim. Bir ters daha geçirdim. Düz. Düz. Kesimimi yaptım. Ters, ters. Bir bakalım. Evet, tekrar düz, düz, ters, ters. Bir ilmek daha keseceğim. Çünkü bakın burada bir ilmeğim kaldı. Burada düzüm var. Bir ilmek de düz örerek kesimimi yaptım. Ve şu an ensemizi kesmiş olduk. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. 23 ilmek burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. 23 ilmek burada. Şimdi lastik olarak örmeye buradan itibaren de devam ediyorum. Ve 12 santim boyunca şimdi burayı bir ilmek tutucuya alacağım. Şuradaki ilmekleri örerek devam edeceğim. Yani şimdi omzumuzun birini öne doğru çevireceğiz. Öne doğru öreceğiz ve böylelikle önümüzün birinin yapımına başlamış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Hala birinci yumağımı örüyorum bu arada. İkinci yumağa geçmedim. Son ilmeğimi de ördüm. Bakın şu şekilde ayırmış olduk. Şimdi şuradaki ilmekleri bir ilmek tutucuya alacağım. Şuradaki 23 tane ilmeğimi 12 santim boyunca örerek şu şekilde çevirmiş olacağız arkadaşlar. Yani şuraya kadar kaç sıra ördüyseniz, ben 42 sıra örmüştüm. Siz de 42 sıra örerek buradaki bu 23 ilmeği çevireceğim. Bunları da ilmek tutucuya alacağım. Daha sonra da bu önü bitirdikten sonra bu önün yapımına beraber başlayacağız. Şimdi 42 sıra boyunca, yani 12 santim boyunca örelim. Ondan sonra şu altın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, buradan itibaren yine 42 sıra boyunca ördüm ve aynı uzunluğa getirdim. Şimdi bir ilmek artışı yapacağız. Şimdi önden düğmeli bir model olmadığı için iki önümüzün ilmek sayısı 61'e yakın olacak. O yüzden şimdi burada kaç tane ilmeğiniz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. 23 tane ilmeğimiz var ve bizim bunu tek sayıya çıkarmamız gerekiyor. O yüzden 31 ilmek yapacağım. İki tarafın toplamı 62 olacak. Arkadan bir ilmek fazla olmuş olacak. Şimdi belirli aralıklarla toplam 8 tane ilmek arttıracağım. Şimdi ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Çünkü arka sırada ördüm.
2 ördüm. Şimdi düzlerden ilmek çıkartacağım. 4 ilmeği ördüm, bırakmıyorum. Bir de buradan girdim. Birinci ilmeğimi arttırdım. Bunda da aynısını yapıyorum. İkinci ilmeğimi arttırmış oldum. Terslerimi ördüm. Tekrar yine aynı şeyi düz ilmeğin içinden yapıyorum. Üçüncü arttırmam. Yine aynısını yaptım. Dördüncü arttırmam. 2 tane ters. Tekrar düz ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Tekrar aynı ilmeği ördüm. 5. arttırmam. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. 6. arttırmam. 2 tane ters. Tekrar düz ilmeği ördüm. Bir de şuradan girerek ördüm. 7. arttırmam. Tekrar aynı işi yapıyorum ve 8. arttırmam. 8 tane arttırmamızı yaptık. Şu an şişimizde 31 tane ilmeğimiz var. Tekrar aldım. Evet, şu an 31 tane ilmeğimiz var ve şurada yaptığımız gibi bu 31 tane ilmeğimizi 14 diş haroşa boyunca öreceğiz. Yapacağımız tek şey bu. İlik çalışmamız yok. Çünkü önden bağcıklı bir model. 14 adet haroşomuz, 14 diş haroşomuz olana kadar bu 31 tane ilmeğimizi örelim. Yalnız buradan itibaren, şimdi şu son ilmeği örmeden almıştım. Bunu tekrar sökeceğim size göstermek için. Bu ilmeğimi tekrar örmeden yerine takıyorum. Şimdi buradan itibaren haroşo yapacağım için haroşolarımın diş durmasını istiyorum. Burada yaptığım gibi. O yüzden yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak öreceğim. Tekrar ipimin yönünü değiştirerek düz örgülerle haroşolarımızı önden düz, arkadan da düz olarak örerek yapacağız. Yine ben son ilmeğimi örmeden alarak ilk ilmeğimi ters örgü olarak öreceğim buradan itibaren. Bunu da bir yapalım beraber. 31 tane ilmeğimiz var. 8 tane arttırma yaptık. Diğer önümüzle beraber 62 tane ilmek olmuş olacak. Arkamızdan bir ilmek fazla yapmış oluyoruz yeleğimizi. Bu da bir sıkıntı. Bir ilmekten bir sıkıntı olmayacağı için 62 ilmek olacak toplamda. Bakın yine son ilmeğimi ipimin yönünü değiştirip örmeden aldım. Burası benim. Burası arka yüz. Evet, şurası şöyle. Yine bakın haroşolarla buradan itibaren başladım. Şimdi 14 diş haroşo boyunca bu 31 tane ilmeğimizi örelim. Ondan sonra şuradaki model kurulumunu beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, toplam 31 tane ilmeğimi 14 diş haroşo boyunca da ördüm. Şimdi arkada yaptığımız modelin aynısını önde kuracağız. Nasıl yapacağız? Şimdi burası bizim iç tarafımız olduğu için buraya bir pat koyacağız. 6 ilmekten oluşan bir ön patımız olacak. Geri kalan 25 tane ilmeğimizi de model kurulumu için kullanacağız. Yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Kenar hat düzgün çıksın diye. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 tane ilmeğimiz haroşa olarak örülmeye devam edecek. Buradan itibaren bir 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane doluyorum. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Bir tane daha doluyorum. 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane doluyorum. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum.
Bir daha alayım. Alarak kesim yapıyorum. Bir tane daha doluyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine sondaki 3 ilmeğimizin zaten bir ilmeği dikişe gidecek. 2 ilmek fazladan örmüş oluyorum. Bunu da örmeden alıyorum arka yüzümde. Şimdi arka yüzümüze geçtiğimizde sıra sonundaki 6 ilmeğe kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arkada yaptığımız model kurulumunun aynısı, sadece daha az ilmekle kuruyoruz ve ön tarafta ilk 6 ilmeğimiz haroşa olarak örülecek. Hepsi bu. Şimdi ikinci sırayı da göstereceğim. Ondan sonra zaten arka tarafta modele vakıf olduğumuz için video daha fazla uzamaması adına devam etmeyeceğim. Kafası karışanlar arka tarafı anlatırkenki videoyu izleyebilirler. Şimdi baştaki 6 ilmeğe kadar ördüm. 1 ilmek fazla örmüşüm. 6 ilmek, ipimin yönünü değiştirip bu 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Son ilmeğimi yine örmeden aldım. İlik çalışmamız yok zaten. İlikli bir model değil. Daha sonra bir kordon yapacağız. Bu şekilde başlamış olduk. Şimdi ikinci model kurulumunu da göstereyim. Zaten arka tarafı yaptığımız için şimdi daha net anlaşılacaktır. 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 ilmeği haroşa olarak ördüm. 1 ve 2 ilmeğimi ördüm. Hemen sağa doğru kesim yaptım. Bir tane doladım. 1, 2 ve 3 adet ilmeğimi düz ördüm. Bir tane doladım. Şu şekilde girerek kesim yaptım. İp az kaldıkça içten çektiğim için kötü bir görüntü oluyor ipte. Ve daha sonra kesimimi yaptım. 1, 2, 3 ve 4 adet ilmeğimi ördüm. Yine sağ tarafa doğru kesim yaptım. Bir tane doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ve 3. Bir tane doladım. Şu 2 ilmeği bu şekilde kesim yaptım ve kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci model kurulumunu da yapmış olduk. Yani arkada yaptığımız model kurulumunun aynısı, sadece baştaki 6 tane ilmeğimiz haroşa olarak örülecek. Hepsi bu. Arka yüzde de yine ters örgülerle devam ediyoruz. Baştaki 6 ilmeğimiz haroşa. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi arka tarafta da aynı bu modeli yaptığım için bir daha anlatmayacağım. Zaten şu an modelin kurulumunu beraber yaptığımız için az çok anlaşılır olmuştur. Ne yapmak istediğimizi yani istediğimi anlamışsınızdır. Yani arkada yaptığımız modelin aynısını yine 4 kere ön yüzde de yapacağız. Yani arka tarafta yaptığımızın aynısını ön tarafta daha az ilmekle yapmış oluyoruz böylelikle. Bakalım, evet, 6 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İşte şu an bakın şu şekilde model kurulumu başlamış oldu. Şimdi ön yüzümüzde de yine 4 kere bu modeli kuracağız. Daha sonra model bittikten sonra yine 14 diş haroşa öreceğiz. Arka tarafta yaptığımız gibi ve kesme işlemi yaparak etek ucumuzu kapatacağız. Daha sonra diğer önümüze başlayacağız beraber. Şimdi burayı tamamlayalım. Diğer önümüzün başlangıcı ile devam edelim.
Evet arkadaşlar, bir önümü bu şekilde tamamlamış oldum. 4 kere arkada yaptığımız gibi modeli uyguladım ve modelden sonra da 14 diş haroşa örerek tamamladım. Etek ucunda da örerek kesme işlemi yaptım. Şimdi diğer önümüzün yapımına başlayacağız. Şişimi buradan takacağım çünkü buradan ördüm. Enseyi kestim, bu tarafı örmeye başladığım için şişimi şu şekilde takarak başlayacağım. Sıra değişmesin diye. Omuz başından takıyorum. Şimdi diğer tarafta, yani bu tarafta diğer yaptığımız tarafın ters şekli. Tek farkı bu patımızın yeri olacak. Onu da sizlere göstereceğim. Onun haricinde yine 42 sıra boyunca 2 düz 2 ters lastiğimizi yapacağız. Şu ilmek kaçmadan yakalayayım. Evet. Ve evet. Bütün ilmekleri şişime geçirmiş oldum. Şimdi ipim de bu kadar kaldı arkadaşlar. Yani ikinci yumağıma bu önde geçmiş olacağım. Tabii ki bunu da kullanacağım burada. Şimdi bu tarafta yaptığımız gibi bu tarafta da düzle başlamamız gerekiyor. Ama şu an ters taraftayız. Ters yüzümüzdeyiz. O yüzden bakın zaten görüntü ters. Ne görüyorsak onu örerek başlıyoruz. Ters gördüğüm için şöyle biraz uzunca bırakıyorum ki ipi saklayabilme imkanım olsun diye. Tersle örerek başlıyorum. Evet. Düz. Yani ne görüyorsam onu örerek yeleğimin ters yüzünden örmeye başladım. Diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapıyoruz. Normalde biliyorsunuz ben son ilmeği örmeden alıp ilk ilmeği örerek alırım. Ama burada bu lastik kısmında o şekilde yapmadım. Zaten sizlere de gösterdim. Lastik kısmında son ilmeği örerek aldım. İlk ilmeği sıra başında örmeden alarak yaptım ki görüntü güzel olsun diye. Yani bakın bu şekilde son ilmeğimdeyim. Son ilmeğimi de ördüm. Tekrar sıra başına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve o şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak örerek devam ediyorum. Şimdi 42 sıra boyunca bu önümüzü de örelim. Önümüzü ördükten sonra, yani daha doğrusu lastiğimizi örelim. Lastiğimizi ördükten sonra yine 14 diş haroşa öreceğiz. Ama diğer tarafta yaptığımız gibi şurada biliyorsunuz 31 ilmeğe tamamlamak için 8 tane arttırma yapmıştık. Burada da aynı şeyi yapacağız. 8 tane arttırma yapacağız. 42 sıra lastik öreceğiz. 8 sıra arttırma, yani 8 adet arttırma yapacağız. Arttırmadan sonra ilmeklerimizi 31 ilmeğe çıkartacağız diğer taraftaki gibi ve bu 31 tane ilmeğimizi de 14 diş haroşa boyunca öreceğiz. Şimdi diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağımız için o kısmı göstermeyeceğim. Çünkü aynısını yapacağız arkadaşlar. Daha sonra şuradaki modelli kısmı nasıl kuracağımızı bu tarafta sizlere göstereceğim. Kafası karışan arkadaşlar bu tarafın yapımına şuraya kadar bakabilirler. Aynı şekilde yapılacak çünkü. İlik çalışmamız yok. Ben birazcık şu ipi uzun bıraktım ki kenar dikişlerinde yapabilmek için, siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu tarafı da şu modelli kısmın olduğu yere kadar getirelim. Daha sonra modelli kısmı nasıl yapacağımızı bu tarafın model kurulumunda göstererek devam edelim. Evet arkadaşlar, toplam 31 tane ilmeğimi de 14 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi model kurulumunu burada da yapacağız. Şimdi başlangıcını göstereceğim. Diğer tarafta sıra başında 6 ilmeklik haroşoluk patımızı koymuştuk. Burada da sıra sonunda koyacağız.
Şimdi hemen model kurulumunu göstereyim. Yine ilk ilmeği ters örgü olarak aldım. Bunu ilk ilmeğimi sayıyorum. 1, 2, 3 adet ilmeğimi modelden hariç olarak ördüm. Onun haricinde 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Şu 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bir tane doladım. 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar bir tane doluyorum. 3 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Bir tane daha doluyorum. 1, 2, 3 ve 4 adet ilmeğimi örüyorum ve bakın 6 ilmeğim kaldı. Bunu da haroşa olarak örüyorum ve bu şekilde model kurulumuna başlamış olduk. 6 ilmeklik patımız bu sefer sıra sonunda, model kurulumumuz da buradan başlıyor ve bu şekilde model kurulumumuza devam ediyoruz. Ben şimdi diğer tarafı bir göstermek için diktim. Zaten bu tarafı beraber dikeceğiz. Dediğim gibi önden düğmesi olmayan bir model olduğu için şu anki görüntümüz bu şekilde. Diğer tarafta tamamlandığı zaman bitmiş olacak yeleğimiz. Sadece ortadan bir kordon yaparak pompon yapacağız kordonumuzun ucuna da. Şu şekilde göstereyim. Yani şu an modelimiz bu şekilde. Şu an kuruluma başladık. Ve bittiği zamanki görüntümüz bu şekilde olacak. İnşallah çok güzel bir yelek yapmış olacağız beraber. Ben de sizlerle beraber örüyorum ve gerçekten çok beğendim modeli. Şimdi bu şekilde bu modelli kısmı da tamamlayalım. 4 kere modeli koyduktan sonra 14 diş haroşomuzu örerek, yine örerek kesme işlemi yaparak kapatalım ve beraber kordonumuzun yapımına geçelim. Ve evet arkadaşlar, yeleğimin diğer önünde bu şekilde tamamlamış oldum. Aynı şekilde iki tarafı yaptım. Şimdi buranın dikişini beraber yapacağız. Şimdi biz ilk ilmekleri örerek aldığımız için bakın bizim ilk ilmeklerimiz çıkıntı olarak duruyor. Bu çıkıntıları şu şekilde dış yüzeyden dikerek birleştireceğim. Karşılıklı gelen ilmekleri şu şekilde dikiyorum. İlk ilmeği örerek almamızın dikişte çok faydası oluyor. Hem muntazam bir dikiş elde ediyoruz, hem de kolay bir yan dikiş yapmış oluyoruz. Ya ben düz örgü ördüğüm zaman bile ilk ilmekleri bu şekilde çıkıntı olarak aldığım için dikmesi çok kolay oluyor. Hatta bakın şimdi burası haroşolu kısmı. Yeleğimizin bir de düz örgülü kısmı var. Şimdi oranın nasıl dikildiğine bakalım. Bakın yine düz örgülü kısma geldik. Yine bakın ilk ilmekler çıkıntı. O yüzden yine aynı şekilde dikerek güzel bir dikiş elde ediyorum ve kolay. Şimdi bu şekilde iki düz iki ters lastik yaptığımız yere kadar yan dikişimizi tamamlayacağız. Orada, çünkü orası koltuk altı kısmına denk geldiği için orayı dikmeden bırakacağız. Şimdi beraber koltuk altına kadar dikelim. Evet, haroşolu kısma geçtim. Orayı da şu an dikiyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yaptım. İki tarafında dikiş zaten aynı şekilde yapılıyor. Arkadan başlayıp önleri o şekilde geçtiğimiz için dikişlerimiz sadece iki yanda olacak. Onun haricinde dikişimiz yok.
Bakın zaten çıkıntılar tam koltuk altındaki olduğu yerde bitti. Şimdi buradan sonra şu şekilde içe doğru alacağım. Şuradan bir yerden girerek bir düğüm yapıyorum. Sağlam olması için bir tane de şuradan dikeceğim. Her zaman 2 kere bir düğüm atarım. Ne olur ne olmaz. Biri atarsa öteki sağlam kalsın diye. Ve geride şu şekilde biraz yürüterek o şekilde ipimi keseceğim. Bu yürütme işlemini yapmadan ipinizi kesinlikle düğümün dibinden kesmeyin. Ne kadar uzatırsak o kadar kar. Şöyle biraz çektim ve şuradan kestim. Evet. Tabii şu yan ipleri falan çekeceğiz. Bakın şu anki yeleğimizin görüntüsü bu şekilde. Gayet güzel büyüklükte oldu. 1 santim alalım isterseniz, zaten almıştık. 34 santim eninde, 28 santim genişliğinde bir yelek oldu. Tam 2 yaşa uygun. Şimdi arkadaşlar tam şu haroşoların başlangıç yerinden, yani şuradan tığımızın yardımıyla ve aynı ipimizle bir kordon yapacağız her iki tarafa ve bu kordonları da ucuna pompon yaparak süslemiş olacağız. Tam şu haroşolarımızın, şu iki haroşonun şu aradan girdim. Hatta isterseniz ilk haroşodan şuradan girelim. Hatta şunu da alalım. Biraz uzunca bırakıyorum şuradaki ipi ki daha sonra o ipi yürütmede sorun yaşamayalım. Bir tane zincir çektim. Şimdi zincirleri küçük küçük değil, biraz geniş geniş çekeceğim. Şöyle şöyle ki kordon gibi dursun diye. İsterseniz bir daha zincir değil de ipleri çevire çevire yapılan bir kordon yapımı var. Ama onu burada göstermem çok zor. Çünkü bayağı bir uzun bir iple yapılıyor. O yüzden bu şekilde yapacağız. Bir saniye. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi ben biraz çektikten sonra kordonun da santimini vereceğim. Bakın şu şekilde bir kordon yapıyoruz. Bunun ucuna da pompon yapıp dikeceğiz ve yeleğimiz tamamlanmış olacak. Dediğim gibi düğme iliği yok. Pomponlarla tutturuluyor. İstediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Çünkü birazcık uzun olması lazım. Fiyonk yapıldığı zaman, düğümlendiği zaman birazcık da tabii ki sarkarsa güzel bir görüntü olacak çünkü. Diğer tarafa da aynısını yapacağız. Zincirimizi çok fazla sıkmadan tamamlıyoruz. Sanırım şu yeterli. İsterseniz 1 santim vereyim bunun içinde. Şöyle başlangıçtan tam 30 santim. 30 santim boyunca yapmış oldum. Ve 30 santim olarak kalması için 2 tane daha zincir çektim. Şuradan birazcık uzunca bırakacağım bunu da. Pompon dikerken lazım çünkü, sabitlerken birazcık çekerek tamamladım. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir kordon yaptık. Aynısını diğer taraf için de aynı yerden girerek yapacağız. Ve pomponmatik yardımıyla
ben 2 tane pompon yapacağım ve yeleğimi tamamlamış olacağım. Şimdi ben de tamamlayayım. Yeleğimin son haliyle tekrar sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar, yeleğimizin son hali bu şekilde. Beraber kordonlarımızı yapmıştık. Zaten bir tanesini de diğerini de aynı şekilde hazırladım ve uçlarını da bu şekilde küçük boy pomponmatik kullandım ben. Büyük boyun çok abartı duracağını düşündüğüm için küçük boy pomponmatik kullanarak bu şekilde yeleğimin pomponlarını hazırlamış oldum. Çok güzel bir yelek oldu. Tam 2 yaş ölçüsü. Arkamızda da zaten modelimiz var. Ben gerçekten çok beğendim modelimiz ve renk de ayrıca çok yakıştı. Aynı renk yapmak isteyenler için zaten videonun başında renk kodunu verdim sizlere. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 100.000 abone kazandıktan sonra, plaketimi aldıktan sonraki ilk videom bu benim. Onun için sizlerden desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum.